Bluzumuza başlarken tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3 zinciri çektim. Bir ip aldım. Hemen ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. İlkinden tek olarak ikisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Hemen burada 2 tane ilmeğimiz var. Şöyle altından tığımı geçirdim. Buradan bir ip aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Hemen buradaki 2 ilmeğin altından bir ilmek aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte topladım. Şimdi bu şekilde toplamda ben bluzum için 38 tane boşluk oluşturdum ya da badem diyebiliriz bunlara. Şimdi 38 tane boşluk oluşturdum. 4 milimetre tığ kullanıyorum. Benim kullanmış olduğum ipim 100 gramda 300 metre uzunluğuna sahip. Yani normalde bu ipi 3 ya da 3,5 milimetre ile de örebiliriz. Fakat ben 4 milimetre kullanıyorum. Biraz salaş olabilmesi için sizlere de o şekilde tavsiye ediyorum. Alize Diva ile örmek isterseniz o zaman 3 ya da 3,5 milimetre tığ kullanabilirsiniz. Eğer eliniz sıkıysa 3,5 milimetre, eliniz gevşekse de 3 milimetre. Tabi yine 2,5 milimetre kullanmak isterseniz de elinizi gevşek tutarak örerseniz daha iyi olur. Böyle kemik gibi sert bir yapısı olsun istemiyoruz. Şimdi burada zaten ince iplerle hemen hemen 100 gramda 300, 330, 350 metre uzunluğuna göre veriyorum buradaki sayıları. Dediğim gibi ben 38 tane boşlukla başladım. Sizler daha ince ip kullanırsanız ya da eliniz sıkıysa burada 40 tane boşlukla başlayabilirsiniz. Şimdi ben hemen 20 tane boşluk yapıp geleceğim. Küçük bir örnek üzerinden anlatacağım. Yani aynı şekilde büyük başlamayacağım yakayı. Sizlere de sayıları vereceğim. Bütün bedenler aynı şekilde başlayabilir. 38 boşlukla başladığım halde yaka genişliğimiz oldukça geniş oldu. O yüzden bütün bedenler aynı şekilde başlayabilir. Ya da Alize Diva ile de başlıyorsanız bütün bedenler için 40 tane boşlukla başlayabilirsiniz. Toplamda 20 tane boşluğumu yaptım. Dediğim gibi sizler ya 38 ya da 40 tane boşluk yaparak başlayabilirsiniz. Hemen şöyle bakın, bitirdiğim yerden düz bir şekilde şöyle başa kadar geliyorum. Bu şekilde çeviriyorum. İlk batmış olduğumuz zincirin içine tekrar batıyorum. Şöyle ipimizi çekeceğim. Buradan bir ip aldım. Hemen tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Bu ipimizi daha sonra gizleyeceğiz. Yani bir iğne yardımıyla gizleyebiliriz. Hemen ilk boşluğumuzun şöyle içine tekrar batıyorum ve yine kaydırmayla buraya geldim. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Zincirlerimi çok sıkı çekmiyorum. Bir ip aldım. Aynı boşluğun içine bir ikili trabzan. Burada da başlangıçta bir tane V yapmış olduk. Şimdi bütün boşlukların içine V'ler yapacağız. Hemen sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, bir zincir, tekrar bir ikili trabzan. Her zaman aradaki zincirlerinizi biraz gevşek çekin. Çünkü bir zincir çektiğimiz için ikinci trabzanı yapınca arada çok sıkı olabiliyor bu zincirimiz. Sıradaki boşluğa yine bir ikili trabzan, bir zincir ve bir ikili trabzan yaptım. Bu şekilde ilk sırada V'ler yapacağız.
Başladığım yere tekrar geldim. Hemen son V boşluğumu yaptım. Arada zinciri çekmeden burada sayıyorum. İlk çekmiş olduğumuz zincirden 1, 2, 3. zincirin. Şimdi zincirimizi gevşek çekelim. Şöyle altından önce birincisinin, sonra şöyle ikincisinin, buradan batıyorum. 2 ilmeği aldım. Şöyle bakın, tekrar gösteriyorum. Şu üstteki 2 ilmeği alıyorum. Dilerseniz siz içine de batarak yapabilirsiniz. Hemen buradan ilmeğimi aldım. Şöyle iplerim katlarına ayrıldı. Bu şekilde ilmeğimi aldım ve kaydırmayla bağladım. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman zincirimizin yönü içe doğru dönüyor. O yüzden daha güzel görünüyor. Şimdi boşluğun içine battım. Buradan bir ip aldım ve tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şu 4. ve 3. zincirimi daha da gevşek çekiyorum. Bu şekilde birleştirmeyi daha kolay yapabiliriz. Tekrar aynı boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Yine V boşluğu yaparak başladım. Şimdi bir zincir, sıradaki V boşluğunun içine bir ikili trabzan. Tekrar bir zincir, sıradaki V boşluğunun içine bir tane V boşluğu yapıyoruz. Bu ikinci sırada karıştırmayalım. Buna çok dikkat edelim. Yani bir tane V boşluğumuz, bir tane trabzanımız olacak. Tekrar bir zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Bir zincir, sıradaki V boşluğuna tekrar bir V boşluğu yapıyoruz. İkinci sırayı aynı şekilde tamamlayalım. Hemen şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Bu sırayı tamamladığınız zaman bunu baştan sona kadar kontrol edelim. Yani 2 tane V boşluğu ya da 2 tane trabzanımız yan yana gelmesin. Bu şekilde olmasına dikkat edelim. Bir de bu ilk sırayı tamamladıktan sonra hemen başınızdan geçirin. Boynunuzda ne kadar açıklıkta durduğunu sizler de görebilirsiniz. Ama dediğim gibi 40 tane boşlukla ya da 38 ile başladığınız zaman yeterli olacaktır. Çünkü bu bluzun yaka boşluğu biraz geniş oluyor. Yani daha sonra çok büyük olursa daha sonra bunu toparlayabiliriz. Evet, şimdi hemen sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. V boşluğunu yaptım. Bir zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa bir V boşluğu. İkinci sırayı tamamladım. Şimdi sonda bir tane trabzanımız olacak. Gördüğünüz gibi başlangıçta V boşluğuyla başlamıştık. Sonda bir tane ikili trabzanımız olacak. Şimdi ben burada 20 tane boşlukla başlamıştım ama fark etmeden 21 tane boşlukla başlamışım. O yüzden burada bir tane fazladan V boşluğum oldu. Şu anda örnek anlatımım benim etkilemeyecek. O yüzden bu boşlukların çift olmasına, yani daha küçük ya da daha büyük başlarsanız çift olmasına dikkat edelim. Burada çünkü V boşluğumuz ve trabzanlarımızın tam denk gelebilmesi için. Şimdi burada ben hemen şöyle buraya atlayacağım. V boşluğumuzu şöyle bir zinciri çektim. Buraya atlayacağım. Hemen ilk 1, 2, 3. zincirin şöyle bakın. Bu şekilde tığımı döndürerek üzerinden 2 ilmeği alıyorum. Ve kaydırma yaptım. Tekrar boşluğun içine kaydırmayla geldim. Şimdi burada sadece biraz büyük bir boşluğum oldu. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Hemen bir ip aldım. İlk boşluğun içine bir ikili trabzan. Yani burada arada 3 zincirli bir V boşluğumuz olmuş oldu. Hemen şöyle sıkıştırdım. 1, 2 zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa bir ikili trabzan. Burada 4 tane ikili trabzanımız var. Baştaki zincirle beraber 3 zincir, 2 zincir ve tekrar 3 zincirimiz var ve 4 tane de trabzanımız var. Arada 2 zincirimiz var. Şimdi şu aralardaki bir ikili trabzanı atlıyoruz. Direkt V boşluğunun içine yine bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir ikili trabzan. 1, 2 zincir. Bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir ikili trabzan. Gördüğünüz gibi yine 4 tane ikili trabzanımız var. 3 tane boşluğumuz var. 3 zincir, 2 zincir, 3 zincir.
Arada da 2 zincirimiz var. Şu trabzanların hepsini bu sırada atlayacağız. Tekrar 2 zincir bir kez daha göstereceğim. Aradaki bir trabzana atlıyorum. Sıradaki V boşluğunun içine bir ikili trabzan, 1 2 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan, 1 2 3 zincir ve son kez bir ikili trabzan daha yapıyorum. Evet, bu şekilde 3. sırayı tamamlıyoruz. Şu aralarda da 2 zincirimiz var. Üçüncü sırayı tamamladım. Hemen gördüğünüz gibi sonda bir tane trabzanımız kaldı. Burada 2 zinciri çekiyorum. Şurada kafanız karışmasın, tekrar ediyorum çünkü yabancı arkadaşlar alt yazılarıyla izliyor. Burada benim bir tane fazladan V boşluğum olduğu için bunu atladım. Yani örnek çalışması olduğu için atladım. Gördüğünüz gibi ikinci sırada bir V boşluğu, bir de ikili trabzanımızın olması gerekiyor. Burada V boşluğuyla başladığımız için sonda da bir tane ikili trabzan yapıp birleştirmemizi yaptık. Şimdi 3. sırada 2 zincirimi çektim. Yine 2 V boşluğun arasında bir tane ikili trabzana atlıyorum. Hemen buraya 3. zincirin içine batacağım. 1 2 3. zincirin içine. Şöyle de yapabilirsiniz. Böyle de göstereyim. Tam içine battım ve kaydırmayla bağladım. Bakın böyle battığımız zaman zincirlerin ön yüzü hep dönüyor. Bu şekilde yaptığımız zaman şöyle dönmüş oluyor. Trabzan gibi görünüyor. Şimdi tekrar boşluğun içine kaydırmayla geldim. Hemen burada 1 2 3 zinciri çektim. Bir ip aldım. 2 tane yarım ikili trabzan yapacağız. İlk 2 ilmeği aldım, diğerini uzattım, tığda bıraktım. İkincisi, ilk 2 ilmeği aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen aradaki 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğa bir ikili trabzan. Tekrar V yapmış olduk burada. Tekrar 3 zincir. 3 zincir ve son boşluğa 3 tane yarım ikili trabzan. İlk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. İkincisi, ilk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım ve üçüncüsü. Şöyle biraz uzatarak yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. Şimdi arada zincir çekmeden şöyle kontrol edeceğim hemen. Arada 2 zincirimiz var. 2 zincir çektim. Yine alt sırada olduğu gibi 2 zincir çektim. Sıradaki ilk V boşluğuna 3 tane yarım ikili trabzan. 2 ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. 1 2 3 zincir. Aradaki V boşluğuna yine bir V boşluğu yapacağız. Arada 2 zincirli. Bu ortadaki V boşluklarımız hep 2 zincirli olacak. Tekrar 3 zincir. V boşluğundan sonra 3 zincir çektim. Bir ip aldım. Son V boşluğunun içine yine 3 tane yarım ikili trabzan. Yani hepsini birlikte toplayacağız. Şöyle üçüncüsünü yaptım. 4 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar 2 zincir. Hemen buradaki 2 zincire atlıyorum. İlk V boşluğunun içine yine 3 tane yarım ikili trabzan. Şöyle üçüncüsü, hepsini birlikte topladım. 1 2 3 zincir. Hemen ortadaki V boşluğuna tekrar bir V boşluğu yapıyorum. Arada 2 zincirimiz var. Tekrar bir ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Tekrar son boşluğa 3 yarım ikili trabzan. 2 ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 2 zincirle devam ediyoruz. Şöyle hemen bakalım. Bu şekilde. Şöyle. Şimdi küçük bir örnek çalışması üzerinde anlattığım için gördüğünüz gibi bu şekilde küçük oldu yuvarlağımız. O yüzden tam düz bir şekilde durmuyor. Şöyle hemen siz son sırayı görecek olursanız bu şekilde. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda 3 tane yarım ikili trabzanımı yaptım ve yine 2 zincir çektim. Hemen burada şöyle başlangıca bakın, buraya değil,
şu başlangıçtaki zincirimizin, yani bu yarım ikili trabzanları bitirdikten sonra şu çekmiş olduğumuz ilk zincirin şöyle tam üzerinden batacağım. Çünkü ilk baştan yaparsak burada boşluk oluşuyor. Küçük bir tığ numarası da kullanabilirsiniz. Buraya battım. Buradan hemen şöyle kaydırmayla kapattım. Evet. Modelimize başlamış olduk. Şimdi bu sıradan, yani şimdi yapmış olduğumuz sıradan toplamda 4 tane olacak. Şimdi ikinci sıranın da başlangıcını göstereceğim. Daha sonra dördüncü sırayı tamamladıktan sonra birlikte devam edeceğiz. Bakın burası başlangıcımız. Burada kaydırmamı yaptım. Hemen ilk boşluğun içine geliyorum. Yine kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine 2 tane yarım ikili trabzan. Şöyle zincirimizle beraber 3 tane oldu. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir. V boşluğunun içine yine aynı şekilde V boşluğu yapıyoruz. Arada 2 zincirimiz var. Tekrar 1 ikili trabzan. Şimdi 3 zincir. Yine hemen sıradaki boşluğa, bakın buraya değil, burada V boşluklarına yapmıştık. Şimdi sıradaki boşluğun içine yine 3 tane yarım ikili trabzan. Şöyle üçüncüsü, hepsini birlikte topladım. Yine 2 zincirimiz var. Bir ip aldım. Bakın bu 2 tane trabzanlarımızı atlıyorum. Hemen V boşluğunun sağına ve soluna yapacağız. Buraya geldim. Yine 3 tane yarım ikili trabzan. Üçüncüsü, hepsini birlikte topladım ve 3 zincir. Sadece V boşlukların arasında 2 zincirimiz var. Bir de modellerin arasında şu kısımlarda 2 zincirimiz var. Bunları karıştırmayalım. V boşluğundan sonra yine 3 zinciri çektim. Hemen sıradaki boşluğa 3 yarım ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Hemen buraya atlıyorum. V boşluğunun yanındaki boşluğa yine 3 yarım ikili trabzan. Şöyle topladım. 2, 3 zincir. 1 V boşluğu. Arada 2 zincirimiz var. Tekrar 3 zincir. Sıradaki boşluğa 3 yarım ikili trabzan. Tekrar 2 zincirle devam ediyoruz. Bu boşluklara yapacağız. Hemen şöyle de bakalım. Gördüğünüz gibi yuvarlak roba olduğu için bu şekilde duruyor ama ördükçe de daha düzgün duruyor. Yani kendi yapmış olduğumuz bluzumuzda bu şekilde durmayacak tabii ki. Şöyle modelimizi görebilirsiniz. Şimdi bu sıradan toplamda 4 tane sıranın olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4. sırayı tamamladığım zaman tekrar görüşüyoruz. Evet, modelimizin 4. sırasını tamamladım. Şimdi hemen sonda yine 3 tane yarım ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Hemen buraya geliyorum. Buradaki ilk zincirin şöyle içine batıyorum. Buraya battım. Kaydırmayla bağladım. Şimdi ilk boşluğun içine geldim. Yine bir kaydırma yaptım. Tekrar 3 zincir. Hemen buraya 2 yarım ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde. Ve şöyle üçünü birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi V boşluklarının içine 2 ikili trabzan. Şöyle yan yana 2 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Hemen V boşluğunun sıradaki boşluğa 3 yarım ikili trabzan. Ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Bir zinciri çektim. Şimdi bir ip aldım. Şu aradaki 2 zincir boşluklarına bir ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir, bir ip aldım. Sıradaki, yani V boşluğunun sağına ve soluna yine 3 tane yarım ikili trabzan yapacağız. 2 ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir. V boşluğunun içine 2 ikili trabzan. Artık modelimizi kapatıyoruz. Tekrar 3 zincir. Yine sıradaki boşluğa 3 yarım ikili trabzan. Ve üçüncüsü. Şöyle topladım. Bir zincir çektim. Hemen
şu aradaki 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar bir zincir, aynı şekilde devam ediyoruz. Buraya 3 tane yarım ikili trabzan, 3 zincir ve boşluğun içine 2 ikili trabzan, 3 zincir, yine buraya 3 yarım ikili trabzan, 1 zincir, 1 ikili trabzan, 1 zincir olarak aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle hemen bakalım. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Burada son 3 tane yarım ikili trabzanı yaptım. Bir zinciri çektim. Şu yarım ikili trabzanlarımızın arasına bu sonda da bir ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle tekrar bir zincir çektim ve buradaki ilk zincirin içine, şuradan bakın buraya değil, şu kısma batıyorum. Hemen buraya kaydırmayla bağladım. Tekrar ilk boşluğun içine kaydırmayla geldim. Hemen şöyle bakalım. Bu şekilde aralarda bir tane ikili trabzanımız var ve boşlukların içinde 2 ikili trabzanımız var. 3 zincir, 3 zincir, 1 zincir ve tekrar buralarda da bir zincirimiz var. Evet, şimdi ilk boşluğun içinden devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Yine 2 tane yarım ikili trabzan. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi bu aradaki 2 ikili trabzanı atlıyorum. Sıradaki boşluğa yine 3 tane yarım ikili trabzan. Şöyle üçüncüsü, hepsini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi şu aralardaki tekli trabzanların üzerine 2 ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle bir ve ikincisi. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Buraya geldim. Hemen boşluğa 3 yarım ikili trabzan. Ve üçüncüsü, hepsini birlikte topladım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Şu aradaki 2 trabzanı atlıyoruz. Sıradaki boşluğa yine 3 yarım ikili trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aradaki tek trabzanların üzerine 2 ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle bir ve ikincisi. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen şuraya değil, bakın buradaki 3 tane yarım trabzanımızı atlayıp her zamanki gibi devam ediyor. Bu sağından ve solundan. Tekrar 3 yarım ikili trabzan, 3 zincir, tekrar sıradaki boşluğa 3 yarım ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tekli trabzanın üzerine 2 ikili trabzan, tekrar 5 tane zincir ve buraya 3 yarım ikili trabzan, 3 zincir. Buradaki trabzanları atlıyoruz. Buraya yine 3 tane yarım ikili trabzanla devam ediyoruz. Hemen şöyle de bakalım. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda bu aradaki tek trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yapmayı unutmayalım. Yine 5 tane zincir, 2 ikili trabzan, 2, 3, 4 ve yine 5 tane zincir çektim. Hemen buradaki şuradaki ilk zincirin içine batıyorum. Buraya kaydırmayla bağladım. Şimdi burada bakın 2 tane yarım ikili trabzan gruplarımız var. Ortasında 3 zincir boşluğumuz var. Hemen bu 3 zincir boşluğuna şöyle kaydırmayla geldim. 1, 2, 3 zincir çektim ve 2 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. Modelimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi bir taneye düştü. Şimdi arada 3 zincirimiz var. 1, 2, 3 zinciri çektim. Hemen buradaki bakın 5 tane zincirimizin 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir, aynı yere bir ikili trabzan daha yaptım. Bu şekilde bir V oluşturmuş olduk. Şimdi aradaki
2 tane trabzanımızın şöyle araya batıyorum. Zincir çekmeden araya battım. Buraya yine bir V boşluğu yapacağım. Arada bir zincir çekerek V boşluğu yapıyorum. Yani şu aralarda değil, V'lerin arasında bir zincirimiz var. Tekrar bir ip aldım. Zincir çekmeden 1, 2, 3. zincirin içine yine bir V boşluğu yapıyorum. 3 tane yan yana V boşluğumuz oldu. Şöyle. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir ip aldım. Bu 2 tane yarım ikili trabzan gruplarının araya battım. Yine 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir. Bu yarım ikili trabzanımızın sağında ve solunda 3 zincirimiz var. Hemen sırada 5 zincirimiz var. 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buraya bir V boşluğu yapacağım. Tekrar bir ip aldım. Sırada 2 ikili trabzanımızın araya batıyorum. Yine bir V boşluğu. Tekrar bir ip aldım. Şimdi sıradaki şöyle 1, 2, 3. zincirin içine yine V boşluğu yapıyorum. Yani her 3 tane V boşluğunu yaptıktan sonra 3 zincirimiz var. Öncesinde de tabii ki. Şimdi burada ortadaki şu yarım ikili trabzan gruplarının araya batıyorum. Yine 3 tane yarım ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Hemen şöyle göstereceğim size. Bakın bu şekilde tamamlıyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda gördüğünüz gibi 3 tane V boşluğum var. Hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Ve buraya yine ilk şu zincirin içine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Tekrar bu boşluğun içine geliyorum. Evet, şimdi bundan sonra artık sadece V boşluklarıyla devam edeceğiz. Yani robamızın modelini bitirmiş olduk. Şöyle küçük bir roba çalışmamız oldu. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde şu modellerimizi tamamlamış olduk. Hemen diğer roba çalışmanın üzerinde de göstereyim. Gördüğünüz gibi 38 tane boşluk yaptığımız zaman yakamız oldukça geniş oldu. Bu şekilde sizler roba çalışmasını tamamlayın. İkinci bölümde devam edeceğiz. İkinci bölümde burada artırma yapmayı göstereceğim. Aynı zamanda kol birleştirmesini ve bedene nasıl devam edeceğimizi göstereceğim. Şimdilik bu kadar. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi son yapmış olduğumuz sırada şöyle V'lere başlamıştık. V boşluklarına. Yeni sırada bütün boşluklarımızı V boşluğu olarak devam edeceğiz. Şimdi 2 sıra V boşluğu yapacağız. Daha sonra arttırma yapacağız. Arttırma yaptığımız zaman burada V'lerimizi yani bedenimizi birazcık genişletmiş olacağız. Şimdi ben large beden için kullanmış olduğum ipe ve tığ numarasına göre sizlere santim hesabını da vereceğim. Bir kez arttırma yaptım. Yani 38 beden ya da 36, 38, 40 beden çalışıyorsanız arttırma yapmanıza gerek yok. Tabii ki yine üzerinize deneyerek devam etmeniz gerekiyor. Şimdi ben burada hemen şöyle 3, 4 zincirimi çektim. Bakın ilk boşluğun içine kaydırmayla geldim ve 4 zincir çektim. Burada boşluğun içine tekrar bir ikili trabzan yaptım. V boşluğuyla başlamış olduk. Şimdi bütün bedenler burada 2 sırayı öreceğiz. Daha sonra arttırmaları tekrar anlatacağım. Hemen devam ediyorum. Sıradaki V boşluğunun içine yine bir V yapıyorum. V'lerimizin arasında bir zincirimiz var. Evet, sıradaki V boşluğunun içine geldim. Buraya da bir V yaptım. Ve sıradaki V boşluğunun içine yine bir V boşluğu yaptım. Şimdi sırada bakın burada 2 tane boşluğumuz var. Burada boşlukların içine V boşluğu yapıyoruz. Bir zincir, tekrar bir ikili trabzan. Bu şekilde. Şimdi bu sırayı V'lerle tamamlayalım. Yani zincir boşluklarına da V yapacağız. V boşluklarının içine de birer tane V yaparak ilerleyeceğiz.
İkinci V sırasında tamamladım. Gördüğünüz gibi toplamda 2 sıra V boşlukları yaptım. Şu şekilde göstereyim. Şimdi artık yeni sırada arttırma yapacağız. Yani bu arttırmaları yaparken her zaman arada 2 V sıramızın olması gerekiyor. Çok fazla arttırma yapmamıza gerek yok. Çünkü birdenbire çok fazla büyüyebiliyor. 3, 4, şöyle hemen ilk boşluğa V boşluğumu yapacağım. Şimdi şöyle hemen robamızı göstermek istiyorum. Dediğim gibi 38 beden çalışıyorsanız, 36-38 beden çalışıyorsanız burada toplamda 100 tane V boşluğunuzun olması gerekiyor. Bir eksik bir fazla olabilir. Burada 100 tane V boşluğunuz olması gerekiyor. 38 yani şu başlangıçtaki şu boşluklarınızı 38 başlamışsanız o zaman 100'den daha az V boşluğunuz olacaktır. 40 ile başladıysanız da burada 100 tane V boşluğunuz olacaktır. Şimdi burada kol ayrımını yaparken hemen şöyle göstereceğim. Burada artırma yapmadan bu iki sırayı ördükten sonra kol ayrımını 36-38 beden için yapabilirsiniz. Burada bedenleri ayırırken V boşluklarımızı sayarak ilerleyeceğiz. Ben şimdi kendi bedenime göre sayıları vereceğim. Yine 38 beden içinde sayıları vereceğim. Burada 100 tane V boşluğunuz varsa 20 tane V boşluğu kollara, 30 tane V boşluğu da ön ve arkaya olacak şekilde işaretleyeceksiniz. Yani ben kendi bedenim için işaretlerken sizler de bu sayılara göre işaretleyeceksiniz. Eğer 100'den az olduysa o zaman burada 20 değil de 19 tane V boşluğunu kol için, aynı şekilde bu taraftaki kolumuza da önlerde de 29 tane ya da 28 tane olacak şekilde ayarlayacaksınız. Hemen hemen kollardaki V boşluğumuzun sayısı ön ve arkada bırakmış olduğumuz V boşluğundan 10 tane eksik olacak. Yani bu 10 tane eksik olur, 12 tane eksik olabilir bedenlerin değişimine göre. Şimdi large bedeni verirken yine sayıları göreceksiniz. Ona göre 1-2 tane fazla olabilir ama eksik olmasın çünkü kollarımız küçük olur. Burada 38 beden için yakayı ipinize göre siz de benim gibi 38 boşlukla başladıysanız 100'den az V boşluğunuz olacaktır. Dolayısıyla burada 20 değil de 19 bırakarak devam edebilirsiniz. Önlerde de kalanlara hesaplarsınız. Şimdi ben tabii ki kendi beden ölçüme göre robanın ayrımını yaparken şöyle robanın da üzerinde göstermek istiyorum. Şimdi burada benim bu iki sırayı ördükten sonra yani şu kısımda bakın şu sırayı bitirdim. 2 tane V sırasını ördüm. Şimdi buradayız. Bu 3. sırada arttırma yaptım. Arttırmayı yaptıktan sonra 2 sıra daha V boşluğu ördüm. Daha sonra bedenlerin birleştirmesini yaptım. Yani bu large beden için bu şekilde. Şimdi sizler 38 beden yapıyorsanız bu 2 sıradan sonra arttırma yapmadan birleştireceksiniz. 40-42 beden yapıyorsanız da burada arttırma sırasını yaptıktan hemen sonra birleştirme yapabilirsiniz. Ben şimdi 42-44'e yakın yani medium'la large arası çalışıyorum. Ama large beden için daha yoğunlukta. Burada arttırmayı yaptım. 2 sıra daha ördüm. Daha sonra birleştirme yaptım. Şimdi tekrar ediyorum. 38 beden için burada 2 sıra V boşluğumuzu ördükten sonra şu anda olduğumuz yerde, bakın burada şu anda olduğumuz yerde arttırma yapmadan 3. sırada buradaki roba birleştirmesini yapacaksınız. Size gösterdiğim şekilde roba birleştirmesini. Eğer 38 bedenden yani 38-40 beden aralığındaysa 3. sırada şuradan sayıyorum tekrar 1 2 burada arttırmayı yaptıktan sonra yani hem arttırmayı yapacağız hem birleştirmeyi yapacağız. Burada 38-40 aralığında 42 yani 40-42 beden ya da large beden olarak söyleyeceğim. Şimdi Almanya ve Türkiye değiştiği için özellikle Türkiye için large beden diyorum. Arttırma sıramızı yaptıktan sonra 2 sıra öreceğiz. Daha sonra burada robamızın birleştirmesini yapacağız. Yani şu anda benim yapmış olduğum large bedende şurada kaç tane sıramız olmuş oluyor? 1-2 sıra V boşluğunu yaptım. 1 sıra arttırma sırası. 1-2 sıra daha ördüm. Yani toplamda 5 tane V boşluğunun sırası oldu. Daha sonra burada
artık birleştirmemi yaptım. Robamızın kol ayrımlarını ve beden ayrımını yapmış oldum. Şimdi ben yine kendi bedenime göre anlatacağım ve X large ya da XX large daha büyük bedenler için de nasıl arttırma yapmanız gerektiğini anlatacağım. Şöyle hemen devam edelim. Şimdi 38 beden bu sırada birleştirme yapacak ama birleştirme yapabilmesi için benim birleştirme sırama gelmem gerekiyor. Onlar da aynı şekilde birleştirme yapacak. Orada size tekrar 38 bedenin sayılarını vereceğim. Şimdi ben kendi bedenime göre ilerliyorum. Şimdi burada arttırma yapacağım. Videoyu atlatmadan izlerseniz, yani ne kadar tekrar etsem de arada kaçırdıklarınız oluyor ve benim anlattıklarımı sormuş oluyorsunuz. O zaman gerçekten benim anlatmış olduğum sorulara yorumlarda cevap vermiyorum. Şimdi burada arttırma sıramıza başlıyoruz. Sırasıyla 5 tane V boşluğu yapıyorum. Şöyle, ikincisi bu. Başlangıçta zaten hemen bakın boşluğa gelip yaptım her zamanki gibi. Şöyle üçüncüsü ve dördüncüsü, beşinci V boşluğunu yapıyorum. Şimdi 5. V boşluğunu yaptıktan sonra şu 2 V boşluğunun araya batarak bir tane arttırma yapacağım. Yani bir tane daha V boşluğu yapıyorum. Burada şaşırmayalım. Her zaman sayarak ilerleyelim. Bakın 2 V boşluğunun arasına yapmış oldum. Şimdi tekrar 5 tane V boşluğu yapıyorum. Daha sonra yine araya bir tane V boşluğu yapacağım. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Şimdi burada da bitirirken yine bir tane arttırma yapacağım. Çünkü burada da 5 tane yaptım. Burada da 5 tanemiz var. İkisinin tam ortaya şöyle bir tane daha arttırma yapıyorum. Tekrar buradaki 3. zincirin şöyle üzerinden ilmeklerimi aldım. Kaydırmayla kapattım. Hemen boşluğa tekrar geliyorum. Şöyle ipim kaçmasın diye hemen bir tane V boşluğu yapacağım. Bundan sonra her zaman V boşlukları yaparak ilerleyeceğiz. Örneğimizi tamamladık çünkü. Hemen şöyle ikinci V boşluğumu da yaptım. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi arttırma sıramızı yaptıktan sonra dediğim gibi 38 bedenden biraz büyük olsun istiyorsanız ya da her 38 beden aynı büyüklükte olmayacağı için bu arttırma sırasını yaptıktan sonra 38-40 beden için hemen bu başladığımız ilk sırada birleştirme yani roba ayrımını yapabilirsiniz. Şimdi ben arttırma sırasından sonra 2 sıra daha V boşluğu yapacağım. Çünkü buradaki yani kolumuzun yüksekliğini ve genişliğini ayarlamaya çalışıyorum. Daha sonra bu 2 sırayı tamamladıktan sonra size yine artırma bilgisi vereceğim. Daha büyük bedenler için yani large bedenin üzerinde olanlar için yine tekrar farklı bir şekilde artırmayı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi 2 sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Şimdi benim burada örnek parçamda da toplamda 60 tane burada artırmamı yaptıktan sonra 60 tane V boşluğum oldu. Tabii ki bu çok küçük bir örnek çalışması. Sadece roba ayrımını nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Yani burada işaretleyicilerimizi takarak nasıl roba ayrımını yaptığımızı göstereceğim. Şimdi tabii ki bu çok küçük bir sayı. Bu şekilde yapmayacaksınız. Benim örnek çalışmam. 60 tane V boşluğum var. Kol ayrımlarını yaparken bakın buraya 10, buraya da 10, 20, 20 şeklinde ayrım yapıyoruz. Şimdi buradaki sayımızın değişkenliğinden dolayı sizin yapacağınız arttırmaların farklı olmasından dolayı buradaki rakamlar her zaman böyle 10, 20, 30 şeklinde düşmeyebilir. Dolayısıyla burada arada 10 tane V boşluğunun eksik olmasına dikkat edeceğiz. Yani buradaki bedendeki sayımız koldan 10 fazla olacak. Fakat bu şu şekilde de ilerleyebilir. Benim kendi yapmış olduğum robada şimdi bir de başlangıçta çok da güzel çizemedim ama başlangıçta şu boşluklarımızı 38 boşlukla başladığım için benim burada 114 tane yani siz large beden yapıyorsanız 114 tane V boşluğum oldu. Dolayısıyla burada roba ayrımını yaparken şu şekilde yaptım. Şöyle
Bunları ölçerek size yine göstereceğim. Önden veriyorum bu bilgileri. 23, 23. Bu önlerde de 34 tane V boşluğum var. Bakın burada tam 10 tane V boşluğu eksik değil. Burada 11 tane fazladan olmuş oldu. Yani 11 V boşluğu burada. 11 de arkada fazladan olmuş oldu kollardaki V boşluklarına göre. Dolayısıyla bu şekilde olabilir. Yani burası 22 olabilir. Burası 33 olabilir ama her zaman burada 10 tane fazla olabilmesi için önlerin bir fazla olması, yani önlerin biraz daha büyük olması önemli. Tabii ki buradaki kolun ölçüsünü de hesaba katarak ben burada 23 tane V boşluğu yaptım. Şimdi sizler daha büyük beden, şimdi şuraya da L beden yapalım. Şöyle benim bedenim bu. Daha büyük beden yaptığınız zaman burada 114 değil 124 olabilir. Burada çok küçük rakamlar oynayacak artık. Çünkü aynı şekilde arttırmayacağız ikinci arttırmayı. Onları da tekrar yine sırası geldiğinde göstereceğim. Şimdi ben burada 2 tane V boşluğu sırasını tamamlayacağım. Dediğim gibi sizler küçük beden yapıyorsanız belki 38 beden içinde sadece bir kez arttırma yapıp ölçüp ona göre ilerleyebilirsiniz. Yine ölçüyü de vereceğim. Hemen şöyle hatta burada bir kez ölçü vereyim size şimdiden. Şöyle arttırmamı yaptıktan sonra biraz böyle güzel ipim esniyor. Şimdi burada benim beden genişliğim roba yuvarlak olduğu için örerken şöyle biraz şu anda hani düz bir konumda bu şekilde ölçebiliyoruz. Bakın şuradan bu esneme payı olmadan 46 santimetre. Şuradan baktığımız zaman 48 santimetre. Yalnız şu anda topluyor bakın bu şekilde. Çünkü ben bunu üzerime giyerek ölçtüm. 53 santimetre. Yani burası toplamda 53 santimetre oldu. Şu anda ipimiz topladığı için bu şekilde. Şimdi sizler ölçme yaparken birleştirme yapmadan önce şöyle robamızı koyalım. Bakın bu şekilde de ölçebilirsiniz 38 beden içinde. Kol ayrımlarını yaptıktan sonra şöyle tabii ki bunu biraz daha büyüttüğümüz zaman buradaki yuvarlak biraz daha aşağıya düşüyor. Bizim burada sayılarımız az olduğu için daha düz bir görünüm var. Şöyle mezurumuzu şöyle biraz yuvarlatarak bu şekilde ölçerek ilerledim. Tabii ki birleştirip biraz ördükten sonra santim hesabı daha doğru oluyor. Burada birleştirmeden önce aldığımız ölçüler yaklaşık hesap olmuş oluyor. Tam olmuyor. Bu şekilde ölçebilirsiniz. Yani kolları ayırmadan önce şöyle yaparak, yani bu metremizi böyle düzelterek ölçebilirsiniz. Aynı şekilde kolların genişliğini de. Şimdi birleştirmeyi yaparken daha iyi anlayacaksınız. Ben bu şekilde ön bilgi veriyorum sadece. Evet, 2 sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet, arttırma sırasını tamamladıktan sonra 2 sıra yine V boşluklarını burada yaptım. Şimdi artık roba ayrımımızı yapacağız. Şimdi benim örnek çalışmamda 60 tane V boşluğu var. Sizler large beden için, Almanya için de medium beden için çalışıyorsanız, çünkü Almanya'da bir beden küçük olarak her zaman hesaplıyoruz. Şimdi burada toplamda 114 tane V boşluğunuzun olması gerekiyor. Bunu saymanız gerekir ve bir yere not edin. 114 tane V boşluğunuz olacak. Tabii ki yakada 38 tane boşlukla başladıysanız, 40 tane ile başladıysanız da bu 114'ten biraz daha fazla olacaktır. Alize Diva için zaten sadece 40 ile başlayın demiştim. Bu tarz ipler için de 38 tane yeterli. Oldukça geniş bir yakası var bluzumuzun. Daha sonra toplayacağız. Şimdi burada beden ayrımını yaparken bakın şöyle sıranın sonuna geldiğimde burada birleştirmemi yaptım. Boşluğun içine kaydırmayla gelip bir zincir çekip ipimi uzun bırakarak kestim. Şimdi burada ilk boşluğumuzu takıyorum, işaretleyicimizi ilk boşluğa, V boşluğuna takıyorum. Önce kolumuz için sayacağım. Ben örnek çalışması için 10 tane V boşluğu, sizler de 23 tane V boşluğu sayacaksınız kol için. Bu işaretleyiciden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bu işaretleyiciler de kola dahil. Bedene dahil değil. Şimdi beden için 20 tane bırakacağım. Sizler 114 tane boşluğunuz varsa o zaman burada 34 tane V boşluğu bırakacaksınız. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20. 21.ye takıyorum kol için. Ortada tam olarak 34 tane kalması gerekiyor. Siz de burada 35. V boşluğuna kol için işaretleyicinizi takın. Burada tekrar 10 tane sayacağım. Sizler 23 tane işaretleyicinin olduğu yerden itibaren 2, 4, 6, 8, 10. 10'uncunun içine takıyorum. Bunlar kola dahil işaretleyiciler. Hemen burada da kontrol ediyorum. Arka bedeni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 tane de arka beden için var. Şimdi hemen şöyle bakın üst üste getirelim işaretlediğimiz yerleri. Şimdi burada bedeninizi, yani ben tabii ki kendi elimin yapısına ve ipime, tığ numarama göre hesapladığım için gerçekten bu yuvarlak robada ince ince hesap yaptım. Birleştirdikten sonra biraz ördükten sonra tekrar söktüm, yeniden ördüm. Yani tam robayı oturtturabilmek için. Şimdi şöyle yaklaşık bir hesap verecek. Bunu şöyle ölçüyoruz. Bakın biraz şöyle geldim. Buradan tekrar şöyle yapıyorum. Şöyle biraz yuvarlatıyorum metreyi. Bakın 29. Benim örnek çalışmam 29 olmuş. Large beden içinde benim burada 53 santimetre var. Yalnız üzerimize giydiğimiz zaman esneme yapıyor. 4 milimetre tığ kullandım. Özellikle biraz salaş olması için. O yüzden esneme yapıyor. Bu şekilde biraz topluyor. Şimdi bunu birleştirme yaparken şunu da hemen birleştirmeye geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Daha büyük beden yapmak istiyorsanız 2 sırayı ördükten sonra bu ipimizin kestiğimiz yerden siz devam edeceksiniz. 2 sıra ördükten sonra arttırma yapabiliyoruz. 3. sırada bir kez daha arttırma yapacaksınız. Yalnız birdenbire arttırma yapınca bu yuvarlak robada çok fazla büyüyebiliyor. O yüzden bu 3. sırada large bedenden daha büyük yapıyorsanız 5 tane değil de 7 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane V boşluğu yaptıktan sonra araya bir tane arttırma yapın. Yani 5 değil 7 tane ördükten sonra araya bir tane arttırma yaparak bu sırayı tamamlayın. Sayıları da, yani bu ayrımı yaparken mantığını çizerek anlatmıştım size. Ona göre ayarlamanız gerekiyor. Ben burada bir de şöyle bakın hemen kendi robamda göstermek istiyorum. Burada işaretleyicileri taktıktan sonra burada 23 tane var toplamda. 23 tane hemen şöyle ölçümünü yaptım. Bu zaten biraz omuzdan aşağıya düşüyor. Şöyle yine biraz esneteceğim çünkü toplu ipimiz. Bakın 20 santimetre genişliğinde oldu. Burası 20 santimetre genişliğinde oldu. Large beden için yeterli bir genişlik. O yüzden sizler de buna dikkat ederseniz, yani 20 değil 19 olabilir ama 20 tam 20 değil 21 santimetre olabilir elinizin yapısına göre. Ve tabii ki beden yapınıza göre de size 20 santim kolunuzun genişliği burası düştükten sonra, yani şu kısım değil, şuranın yüksekliği değil, bu omuzdan üzerinize düşecek. Zaten burayı ördükten sonra ilk birleştirmeyi yaptıktan sonra üzerinize mutlaka deneyin. Denedikten sonra tekrar arttırma ya da aradaki zincir sayınızı fazlalaştırabilirsiniz. Şimdi burada kol birleştirmesini yaparken çünkü zinciri çekeceğiz. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Şu ilk boşluğa bakın, bu ilk boşluk kola dahil. O yüzden ben şuradan şu bedenin olduğu ön bedenden başlayacağım. Hemen buraya batıyorum. Şöyle şu zincirimi arada yürüteceğim. 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. Ön bedenin ilk trabzanından başladım. Hemen buraya V boşluklarıyla devam ediyorum. Şimdi kolun olduğu yere kadar, ikinci kolumuzun olduğu yere kadar V boşluklarımızı yapalım. Hemen orada birleştirmeyle devam edeceğiz. Evet, işaretleyicimizin olduğu yere kadar V boşluklarını yaptım. Şimdi burada zincirlerimizi çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zinciri çektim. Burada sizler
38 beden için arttırma yapmadan bu ayrımları yaptıktan sonra burada 7 tane zincir çekebilirsiniz. 7, 9, 11 bu şekilde tek sayılar olacak şekilde zincirlerinizi çekebilirsiniz. Yani 2 fazla 2 eksik olacak şekilde. Şimdi bunu şöyle bakın şöyle kapatıyorum. Şuradan şöyle dönüyorum. Buradaki bedenimizin ilk şu işaretleyicileri bırakıyorum. Onlar kola dahil. Hemen buraya geliyorum. Arka bedene ilk V boşluğunu yapıyorum. Şimdi daha büyük yani ölçüleri yaparken large beden olsun, X large beden olsun. Burada zaten 1-2 tane V boşluğunuzun fazla olması her bedende 1-2 tane V boşluğunuzun fazla olması bir beden büyütür. O yüzden arttırmaları 7 tane V boşluğu bırakıp 1 tane arttırın demiştim. Belki 8 tane bırakarak da yapabilirsiniz. Bunu denemeniz gerekiyor. Üzerinize giyerek denemeniz gerekiyor. Burayı ölçerek ya da kullanmış olduğunuz bir bluzun üzerine de ölçerek bu bölümü beden kısmını o şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi burada çekmiş olduğumuz zincir sayısı hem kolun genişliğine dahil olacak hem de bu bedenin burada almış olduğumuz ölçünün üzerine dahil olmuş olacak. Bunların hepsini hesaba katmamız gerekiyor. Burayı ölçtüğümüz zaman çok küçük gelebilir ama buradaki zincirle birlikte tabii ki buradaki zinciri daha da fazla arttıramıyoruz. O zaman kol altında potluk olabiliyor. 38 beden 7 tane zincir çeksin. Ben şu anda bakın large beden içinde 9 tane zincir çektim. Sizler X large beden yapıyorsanız o zaman 11 tane 12 tane zincir çekerek ilerleyebilirsiniz. Çok fazla arttırmıyoruz burada zincir sayımızı. 1-2 sayı oynatıyoruz. Hemen burada şimdi devam ediyorum. Yine diğer işaretleyicimizin olduğu yere gelince tekrar birleştirme yapacağız. Tekrar işaretleyicimin olduğu yere geldim. Şöyle son V boşluğumu yapıyorum. Burada da ipimiz var. Şöyle üzerine öreceğim. Bakın ilk iki ilmeğimi aldım. V boşluğu olduğu için şöyle tekrar ipimi yukarıya çektim. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi zincir çekeceğim. Son V boşluğunu yaptım. Yine 9 tane zincirimiz var. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Şöyle 2. Burada da düğüm denk geldi ama yapacak bir şey yok. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Zincirimi de arada yürütüyorum. 6 zincirimi diyorum. İpimi. 7, 8 ve 9. Evet, biraz bozuk oldu ama üzerine öreceğiz. Şimdi bu zincirimizi şöyle bakın burada ilk başladığımız V boşluğumuz var. Şöyle katlıyorum. Hemen buraya 3. zincirin içine batıyorum. V boşluğumuzun üzerine kaydırmayla birleştirmemi yapmış oldum. Burada kol ayrımımız bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi kolumuzun genişliği buradan başlamış oluyor. O yüzden bu birleştirmeyi yaptığınız zaman da ölçebilirsiniz. Olmadığı zaman burayı sökeceksiniz. Yeniden devam edeceksiniz verdiğim sayılara göre. Bedenlerin ayrımına göre. Şimdi o kadar zor ki bütün bedenlere göre sayı vermek, ölçü vermek. Ben o yüzden yaklaşık veriyorum bunları. Hep aynı şekilde mantık yürüteceksiniz. Ben kendi bedenim için nasıl ilerliyorsam sizler de mantık yürüterek yani o burada bu kadar zincir çekmiş ya da burada bu kadar santim hesabı var. O zaman ben de şu kadar yapmalıyım gibi mantık yürütmeniz gerekiyor. Şimdi buradan yine devam ediyorum. 3, 4 zincir çektim. Yine ilk V boşluğu içine V yapıyorum. Buradan sıraya devam ediyorum. Şimdi yine zincirimizin olduğu yere kadar V boşluklarını yapalım. Hemen orada da bu ikinci sırayı zaten tamamladıktan sonra kendiniz ilerleyebileceksiniz. Burada ikinci sırayı yaptıktan sonra üzerinizde deneyin. Kollarınızı rahatlıkla hareket ettiriyorsanız sizin için kol genişliği yeterlidir. Tabii ki bedeninizin genişliği de aynı şekilde. Biraz örüldüğü zaman tam ölçü belli oluyor. Bu şekilde dikişsiz roba yaptığımız zaman mesela bu birleştirmeyi yaptığımız ilk sırada biraz gergin olabiliyor. Sonra ördükten sonra daha rahat olabiliyor. Yakada da aynı şekilde. Yakalarda da böyle başlarken zincirin üzerine 1-2 sıra ördükten sonra daha geniş oluyor. Daha rahatlıyor.
Evet, tekrar kol altının olduğu yere geldim. Şimdi zincirimizin üzerine tekrar V'lerle devam edeceğim. Başlangıçta bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirin içine battım. Hemen bir V boşluğu. Şimdi arada 1 2 atlıyorum. Üçüncüsünün içine bir V boşluğu. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Şimdi bu large bedende burada 3 tane V boşluğumuz olacak. 1 2 atlıyorum. Yine üçüncüsünün, pardon, burada şöyle sonda yine bir tane kalacak. 2 atladım, bir V boşluğu yaptım. Yani buraya fark etmiyor. 1 atlayın, 2 atlayın. 3 tane V boşluğunu sığdıracağız. Şimdi burada large beden için 3 tane. Eğer X large beden yapıyorsanız burada 4 tane V'nizin olması yeterli. Yani 9, 10, 11 zincir olduğu zaman burada 4 tane V boşluğu. 38 bedende 2 tane, yani 7 zincire 2 tane, hatta 1 atlayarak yine 3 tane sığdırabilirsiniz 38 bedende. Çünkü 38 bedende hiç arttırma yapmadan birleştirme yapacağımız için burada kol payını verebilmek için yine burada 7 zincir demiştim ama 9 zincir de çekebilirsiniz. 7 zincir çekip yine birer tane zinciri atlayarak 3 tane V boşluğu sığdırabilirsiniz. Yine bunu deneyerek koldaki genişliğe üzerinize deneyerek bakabilirsiniz. Yine sıradan V boşluklarıyla devam ediyorum. Diğer kol altına geldiğimiz zaman da aynı şekilde 3 tane V boşluğu yapıp hemen sırayı tamamlayacağız ve bundan sonra hep aynı şekilde devam edeceğiz. Bedenimiz artık bu şekilde ilerleyecek. Eğer biraz bu birleştirmeden sonra genişlemesini isterseniz, birleştirmeyi yaptıktan sonra aralarda, yani sayı böyle çok küçük olacak şekilde değil, 10 tane 12 tane V boşluğun aralarına birer tane arttırma yaparak biraz genişletebilirsiniz. Yani aşağıya doğru açılan bir roba olmasını isterseniz, dümdüz inmesin de hani biraz açılsın isterseniz, ya da daha uzun yapacaksınız, biraz ördükten sonra göğüs bölümünü kurtarıyorsa basene doğru yine biraz aşağıya doğru açılarak ilerleyebilir. Ben de o şekilde yapacağım. Sonda 10 santim kaldığı zaman aralarda çok küçük arttırmalar yapacağım. Ne kadar genişlemesini isterseniz, çünkü her 5 tane V boşluğunda arttırma yaparsanız birdenbire çok fazla olur. O yüzden 10 tane V boşluğu bırakın, bir tane arttırın. Yani birkaç tane V boşluğu arttırmanız birazcık aşağıya doğru açılarak inmesini sağlar. Etek üstü değil de basenlere kadar bluzunuzun inmesini istiyorsanız ya da bunu elbise olarak yapmak isterseniz de şimdi yukarıdan başlayarak aralarda arttırmalar yaparak böyle ufak ufak, yani her sırada 5 tane mesela V boşluğunuzu arttırma yapabilirsiniz. Yani toplam sayınıza 5 tane ekleyerek, bunun sayılarını artık sizin hesaplamanız gerekiyor. Ben sadece fikir veriyorum şu anda. Önemli olan bu robanın bu kısmının birleştirilip bedene tam oturtabilmemiz. Evet, tekrar kol altının olduğu yere geldim. Burayı örerken size de ayrıca fikir veriyorum. Şöyle hemen hızlıca ilerleyeceğim. Evet, tekrar zincirimizin olduğu yere geldim. Burayı bir kez daha göstereceğim. Hemen başlangıçta bir tane zincir atlıyorum. İkincisinin içine bir V boşluğu. Tekrar arada 2 tane atlayacağım. Tam ortaya gelecek şekilde. Başlangıçlarda bir tane atlamaya dikkat edelim. Çünkü kolu örerken bunu göstereceğim. Kolumuza devam ederken ortalarda 2 tane atlayın. Bu kısımlarda, buralarda hep bir tane atlayalım. Tekrar bir, şöyle bakın. Yine bir tane atladım çünkü 3 tane zincirim kaldı. Evet, 3 tane V boşluğu yaptım. Her beden için kol altında bir tane V boşluğu fazla olacak şekilde zincirinizi çekebilirsiniz. Şöyle 1 2 3. zincire şuradan alıyorum ben. Şöyle tığımı döndürerek 2 ilmeği aldım ve kapattım. Buradan sonra artık aynı şekilde V boşluklarıyla devam ediyoruz. Hep
Aynı şekilde devam ediyoruz. Sadece şu bölümlerde, şimdi burada 3 tane var. Şu başlangıçla birlikte 5 tane, şu 6, şöyle 2, 4, 6, 7. Şimdi bu kısımlara geldiğim zaman ben ön bedenleri örerken her zamanki elimin ayarıyla trabzanları uzattım. Bu kısımlarda şuradan başladım. Yani her zaman saymadım da, biraz öncesinde biraz da sonrasında 3 kere de çıkarak yaptım trabzanlarımı. Çünkü yuvarlak roba olduğu için ön ve arka beden biraz daha uzun oluyor bu kol altına göre. Buradaki ölçüyü biraz şöyle bakın, kapatıp hemen bakalım. Daha iyi göreceksiniz. Şimdi burada hafif bir ovallik oluşuyor. Bu benim ölçüm küçük olduğu için burası biraz daha düz duruyor. Yani şöyle düzeltin. Şu şekilde bu kısımlarda, şu kısımlarda birazcık trabzanlarımı uzatarak yaptım ki buradaki yükseltiye tam düz bir şekilde ilerleyebilmesi için. Yani birkaç sıra şu bölümlerde, şu kısımlarda dediğim gibi 7 tane V boşluğunun üzerinde, burada yine uzatarak ördüm ama burada şöyle 3 kere de çıkarak yaptım. Bakın şöyle hemen göstereceğim. Şimdi burada yine 4 zincir çektim. Biraz geniş çekiyorum. Zincirlerimi gevşek çekiyorum. Genişliyorum. Burada ilkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Bu şekilde burada başlangıçta 2 tane V boşluğunu böyle devam ettim. Bazen 3 tane yaptım. Bir zincir, yine 3 kere de çıkarak yapıyorum. Bakın ilkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Sonra devam ederken yine bu ilkini şöyle biraz daha uzatıyorum ikili trabzan yaparken. Sonra ortaya doğru çok uzatmamaya, yani çok da sıkı yapmıyorum zaten. Çünkü buradaki V boşluklarına göre küçük olmasını istemiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Yine kol altına geldiğimde, yani şuraya geldiğim zaman burada da 3 kere de çıkarak bu şekilde burayı tamamlıyorum ve birleştirmemi yapıyorum. Hemen şöyle robamıza bakalım tekrar. Evet. Şimdi kola devam ettiğimiz zaman buradaki şu görüntü kaybolacak. Benim robamda olduğu gibi. Kola devam ettiğimiz zaman şimdi bedenimiz artık bundan sonra aynı şekilde ilerleyecek. Biraz açılarak ilerlemesini isterseniz anlatmış olduğum gibi aralarda birer, şimdi mesela önde 3 tane V boşluğu, arkada da 3 tane, şu aralara belirli sayılarda yapabilirsiniz. 10 tane, her 10 tane de, her 9 tane de araya birer tane V boşluğu yapıp her sırada yapmıyoruz tabii ki, bunu bir kere yapalım. Daha sonra bu açılacaktır. Etek ucuna geldiğiniz zaman en sonda, o zaman bir kez daha yapabilirsiniz. Bir tık daha açılır. Yani bitmesine 4 parmak kala tekrar 2 defa böyle yaparak şöyle açılan bir roba yapabilirsiniz. Ben şu anda hiç arttırma yapmadım. Birleştirme yaptıktan sonra bakın burada hiç arttırma yapmadım. Biraz daha ördükten sonra, yani 1-2 parmak daha ördükten sonra yine çok az bir arttırma yapacağım. O da dümdüz inmemesi için. Gördüğünüz gibi biraz yuvarlak roba olduğu için kendiliğinden açılıyor zaten. Çok da düz inmiyor. O yüzden 1-2 tane V boşluğu yaparak tamamlayacağım bedenimizi. Evet, şimdi dilerseniz uzun kollu yapabilirsiniz. Dilerseniz de kısa kollu yapabilirsiniz. Ben burada kısa kollu çalışıyorum. Hem videoyu daha çabuk tamamlayabilmek için. Burada nasıl başladığımızı hemen bu kolun üzerinde size göstereceğim. Şuradan bakın, şu kısmı nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şu işaretleyicimi buradan çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi şu boşlukla birlikte biraz önce 20 santimetre ölçü almıştım. Bu boşlukla birlikte 22-23 santimetre kol genişliğimiz var ve large beden için oldukça güzel bir ölçü bu. Hemen şöyle ipimi buradan keseceğim. Bedendeki ipimi. Evet, hemen tığıma şöyle alıyorum. Başlangıç ilmeği atmadan başlayacağım. Bu kol altındaki V boşluklarının tam ortasından başlayacağım. Bakın burada 3 tane V boşluğumuz var. Tam ortası olmayacak gerçi. Şimdi burada zincirin içine batmıştık. Şimdi burada da şu aralara, yani boş bıraktığımız zincir boşluklarına şuradan başlayacağım. Ortaya yakın. Buradan ipimi direkt bağlayacağım. Şöyle biraz uzun bırakarak bir zincir çektim. Şöyle şu ipimi arada yürüteceğim. Örneğimiz boşluklu olduğu için, ya da bunu çok uzun bırakarak
yine iğne yardımıyla trabzanların arasında gizleyebilirsiniz. Ben şöyle zincirimin arasında gizliyorum. 3 ve şöyle biraz ipimi çekeceğim. Şu başlangıcı zincir olarak saymıyorum. Tekrar 4 tane zincir çektim. Hemen buraya bir V boşluğu yapıyorum. Bir ikili trabzan. Şu ipimi de şöyle yine araya aldım. Evet, tekrar arkaya alıyorum. Burada ilk V boşluğunu yapmış oldum. Şimdi burada şöyle, şimdi burada hemen şu sıradaki V boşluğuna bakın, şuraya atlayacağım. Buraya bir V boşluğu daha yapıyorum. Şöyle bir zincir çektim. İpimi gizlediğim için göremeyebilirsiniz. Bakın ilk hemen burada. Hala zincirin olduğu yerdeyim. Kol altındaki. Şu ipimi tekrar, bunu da görmüş oluyorsunuz, bu şekilde arada yürütüyorum. Şimdi artık kesebilirim. Evet, şöyle çekeceğim içeriye. Şimdi burada bakın, ön ve arka bedene başlarken burada V boşluklarımız var, zinciri çekmeden önce. Şimdi buraya yatay trabzanın içine de bir tane V boşluğu yapıyorum. Şimdi burada bedende şöyle döndürdüğüm zaman görebilirsiniz. Şu V boşluğun içinde V boşluğumuz olduğu için buraya atlayacağım. Şuradan devam edeceğim. Burayı çünkü yuvarlak bir görünüm alabilmesi için şuna atlıyorum. Şuradan devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Şu anda, şimdi burada da tekrar geleceğiz. Tam ortadan başladım, kol altında. Birincisini yaptım, ikincisini yaptım. Burada bedenin yatay V boşluğu var. Yatay trabzanın içine yaptım. Ve burada da şöyle döndürdüğümüz zaman, bakın şuradan bakabilirsiniz. Şöyle yapalım. Bakın şurada yatay V boşluğumuza yaptım. Şu V boşluğunu şuradaki boşluğa yapmadan bunu atlamış oldum. Direkt buraya geldim. Hemen devam edelim. Şöyle net görebilmeniz için tutmaya çalışıyorum. Tekrar buradan devam ediyorum. Başladığımız yere gelene kadar yine sonda da bir tane atlayacağız. Aynı şekilde benim burada 23 tane V boşluğum vardı. Kol altıyla birlikte 26, 27, 28 tane olması gerekiyor. Çünkü yatay trabzana da yaptığımız için. Evet, başladığım yere tekrar geldim. Şimdi burada yine dönerken kolun bu tarafında şöyle bakın, şu V boşluğumuzu atlayacağız. Şimdi son V boşluğunun içine, burası kola dahil olan V boşluklarımız, işaretleyicimi çıkardım burada. Şimdi burada şu kısmı atlıyorum. Şunu. Bakın şöyle tuttuğumuz zaman biz buradan başlayıp sonra zincir çekmiştik. Şurada yatay trabzanımız var. Yani bunun üzerinden başlamıştık ilk sıraya. Bu yatay trabzanımızın, bunun içinde zaten V boşluğu olduğu için bunu karıştırmayalım. Bunu atlıyorum. Şu yatay V boşluğumuza bir tane, hemen şurada da başlangıç ipim vardı. Onu tekrar yürütüyorum. Buraya bir V daha yaptım. Şimdi bundan sonra zincirimizin olduğu yere geliyoruz. Şimdi burada hemen bakın, şurayı karıştırmayalım. Şimdi burada V'lerimiz var. Burada da zincir boşluğumuz var. Hemen ilk bir bıraktığımız bir zincir boşluğuna bir V yapıyorum. Tekrar buraya geldim. Buraya da bir V yapıyorum. Burada çok fazla potluk olursa bu ilk zincirin içine yaptığınız şu V'yi de yine atlayabilirsiniz, ama burada çok boşluk olabilir. Buraya bir tane trabzan yaparak da atlayabilirsiniz. Şimdi benim burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Hemen diğer kolda da kontrol etmek istiyorum. Unuttum çünkü. Şöyle bakalım. 1, 2, şu kısımda yatay trabzanımız 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yatay trabzanımızla birlikte 6 var. Burada 3 tane yapmıştık. Yani şuradan yaparken üzerinde 4 tane olmuş. Hemen buraya da sayalım tekrar. Burası yatay trabzanımız. 1, 2, 3, 4 tane. Gördüğünüz gibi 3 tane vardı zincirin üzerinde. Burada aralara yaptığımız için
zincirlerin içine yaptığımız için 4 tane oldu. 1 2 3, şu üçüncü zincirin içine batıyorum. Burada iplerimizi gizlediğimiz için biraz böyle dikkatli yapalım. Tekrar çıkmasın. Kaydırmayla bağladım. Tekrar kaydırmayla V boşluğun içine tekrar 4 zincir ve bedende olduğu gibi bundan sonra V boşluklarıyla devam ediyoruz. Şimdi kolları aynı şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Uzun kollu yapmak isterseniz sonda tığ işi lastik yapabilirsiniz. Her V boşluğun içine 2 tane ikili trabzan yaparak daraltma yapabilirsiniz. Çünkü burada 3 tane trabzandan oluşuyor aslında. Bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımız olduğu için boşluklara 2'şer tane yaparsanız kolda lastik çalışması yapabilirsiniz bitirirken. O zaman çok güzel böyle dökümlü bir kolunuz olmuş olur. Tabi uzun çalışmak isterseniz. Evet, burası biraz V'lerden karışık görünüyor olabilir. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Şimdi biz 9 tane zincir çekip üzerine 3 tane V boşluğu yaptık. Ama burada kola devam ederken 4 tane oldu. Çünkü sadece zincirin üzerinde 4 tane var. Bakın burada 1, 2, 3, 4. Şunlar bedenin ilk sırası, birleştirme sıramız. Buraya bir tane yaptım. Bu 5.'si ve burada da bir tane var. 6.'sı. Burada da şu V boşluğunu atladık. Çok büyük bir boşluk olmadı burada. O yüzden bu şekilde devam edebilirsiniz. Başladığınız yere geldiğiniz zaman aynı şekilde birleştirip sıralara o şekilde devam edeceksiniz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Burada ben devam ettim çünkü üzerime denemek istedim. Kolda potluk oluyor mu diye. Şimdi burada bakın böyle görünümü bu şekilde şöyle üst üste getirelim. Kadrajdan da çıkmayalım. Evet, üzerinize burada bu kadar bir potluğumuz var. Çünkü buradaki kol genişliğini bu şekilde ayarladım. Rahat oldu üzerimize giydiğimiz zaman. Burada daha fazla potluk olursa aradaki V boşluğunu eksiltmeniz gerekir. Yani yine 3 tane yapabilirsiniz. Araya 4 tane değil de şöyle tam üst üste getiremedim şu anda. Şöyle. Evet. Bu şekilde kola devam ediyoruz. Evet, şimdi kenar çalışmasıyla devam edeceğiz. Öncelikle yakada göstereceğim. Bunu kolda ve etek ucunda da aynı kenar çalışmasıyla bitirebilirsiniz. Ben de o şekilde yapacağım. Yalnız kolları uzun yaptığınız zaman eğer kolların bitimini daha geniş olmasını istemiyorsanız o zaman lastik çalışmasıyla bitirebilirsiniz. Yani tığ işi lastik yapabilirsiniz. Lastik çalışmasını göstermeyeceğim. Bununla ilgili YouTube'da videolar bulabilirsiniz. Tığ işi lastik olarak aratabilirsiniz. Şimdi şöyle kolumuzun tam ortasındaki şu boşluktan başlayacağım. Şimdi yakanız çok geniş olduysa bu kenar çalışmasından önce hemen şöyle küçük bir göstermek istiyorum burada. Şöyle burayı bağladıktan sonra bir tane şöyle sık iğne yapıyorum. Buraya bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zinciri çektim. Ve sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde bir sıra şöyle boşluk sıranızı tamamladıktan sonra kenar çalışmasına sonda başlayabilirsiniz. Bunu yakanızın açıklığına göre 2 sıra da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin ölçülerinize kalmış. Şimdi burada sadece kenar çalışmasını yapacaksanız ve biraz toplamak istiyorsanız kullanmış olduğunuz tığdan yarım milimetre küçük tığ kullanarak da biraz toparlayabilirsiniz. Şimdi tığıma başlangıç ilmeğimi attım ve hemen şu omuzdaki boşluğun ortadan başlıyorum. Buraya direkt sık iğne yaptım. 1, 2 zincir çektim. Hemen üçlü fıstık yapacağım. Şöyle ilmeğimi uzattım. İkincisi ve üçüncüsü. Bunu dörtlü de yapabilirsiniz. Yani ne kadar büyük görünmesini istiyorsanız. Şöyle hepsini birlikte topladım. Bir zincir çektim. Hemen buraya geliyorum. Bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Başlangıçta 2 çekmiştim ama 3 olacak. Şöyle uzatıyorum. 1, 2, 3, hatta 4 yapacağım. İpiniz ince ise 4 yapabilirsiniz. 5 de yapabilirsiniz. Şöyle hepsini birlikte topladım ve buraya geliyorum. Bir sık iğne. Burada bir zincir çekmeyi unuttum. Şöyle bir zincir, tekrar buraya bir sık iğne.
1 2 3 zincir, hemen bir ip aldım. 1 2 3 ve 4. Şöyle de toplayabilirsiniz. Sonda 2 tane bırakıp bu şekilde toplarsanız zincir çekmenize gerek kalmaz. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bir kez daha göstereceğim. 3 zincir ve dörtlü fıstık yapıyorum. İpim biraz takılıyor. Şöyle 2 3 ve dördüncüsü. Bu şekilde ipim katlarına ayrıldığı için hızlı yaptığım zaman 1 2 3 ve dördüncüsü. Şöyle topladım. Sonda 2 tane bıraktım. Son 2'yi birlikte topladım. Tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde kenar çalışmamızı, bakın çok güzel göründü. Yine dediğim gibi bunu yaptıktan sonra yine açık olduysa o zaman bu sırayı sökeceksiniz. Bir sıra ya da 2 sıra boşluk sırası yaparak biraz daha yakanızı yükseltip, şimdi başlangıçta önemli çünkü yakanızın geniş olması önemli değil, sonradan toparlanabilir ama dar olursa o zaman bütün emeğiniz boşa gidebilir. Bu şekilde kenar çalışması yapıyoruz. Aynı kenar çalışmasını kollarda da, yani kısa kollu yaparsanız burada sırayı tamamladıktan sonra ipinizi kesmeden hemen buraya kaydırmayla gelip burada bir sık iğne, 3 zincir ya da direkt 3 zincir fıstığınızı yapıp sıradaki V boşluğunun içine bir sık iğne, tekrar 3 zincir, yine fıstığınızı yapıp sıradaki V boşluğuna sık iğne yaparak kenar çalışmanızı tamamlayabilirsiniz. Çok kolay bir kenar çalışması. Sizler farklı kenar çalışmaları da yapabilirsiniz. Evet, bluzumuzun anlatımı bu kadar. Bütün ayrıntıları vermeye çalıştım. Yine de unuttuğum yerler olursa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.